14 Temmuz 2019 günü 911'e hiç beklenmeyen bir ihbar geldi. Gelen ihbar doğrudan gerçekleşen bir cinayetin itirafıydı. Ama tüyler ürpertici olan durumsa cinayetin ardında yatanlardı. Bianca Davis 2 Ekim 2001 tarihinde New York'un Utica şehrinde doğdu. Henüz küçük yaşlardan itibaren sanata fazlasıyla ilgi duyan birisiydi. Özellikle anime karakterlerine ve portre çizimlerine meraklı bir kişiliği vardı. Çoğu zaman yaptığı bu çizimleri kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıyor ve kendi çapında hayran kitlesi yaratmaya çalışıyordu. Ailesi ve çevresi Bianca'yı tanımlarken neşeli ve sıcakkanlı biri olarak tanımlıyordu. Evin hareketli kızı, iyi huylu kardeşi olarak görülüyordu. Ama Bianca'nın dışarıya sunduğu bu görüntü, henüz lise yıllarındayken kendisine koyulan birden fazla psikolojik teşhisle birlikte oldukça farklı bir boyut kazandı. Bianca dışarıya fazlasıyla pozitif görünen ve bunu iyi yansıtmayı beceren birisiydi. Henüz daha genç yaşlarda sosyal medyada kendince bir çevreye bile sahipti. Ama kendi içerisinde yaşadığı psikolojik sorunlar Bianca'nın normal yaşantısına fazlasıyla etki etmeye başlamıştı. Liseye geçtiği sıralarda Bianca psikolojik tedaviler görmeye başladı. Depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi birçok psikolojik nedenden dolayı tedavi görmesi onun kısa zamanda fazlasıyla yıpranmasına sebep oldu. Yaşadığı bu sorunlar ağır gelince Ekim 2018 yılında ailesi onu psikolojik tedavi görmesi için bir kliniğe yatırdı. Çevresinden fazlasıyla izole olmaya başlayan Bianca, tedavi gördüğü süre boyunca çok az kişiyle görüşerek daha da içine kapanık bir hale geldi. 2019 yılının Şubat ayında klinikte tedavisi bitip yeniden normal hayatına döndüğünde artık tanınandan çok daha farklı bir kişiliğe sahipti. Bianca tedavi gördüğü süre boyunca kariyer hedefi üzerinde düşünmeye fazlasıyla vakit bulmuştu. Liseyi bitirdikten sonra psikoloji okuyarak kendisi gibi sorunlara sahip insanlara yardım etmeyi amaçlıyordu. Lise yıllarındaki zamanının büyük bir kısmını tedavi görme ve evde eğitim almayla geçirmesi de Bianca'nın bu süre zarfında yapmak istediği şeyleri internette yapmasına olanak sağladı. Sosyal medyada her zamankinden daha da aktif bir şekilde rol oynamaya başladı. Daha da önemlisi, Bianca'nın arkadaş çevresinin büyük bir kısmını artık sosyal medyadan tanıştığı insanlar sağlar olmuştu. Kendince yarattığı kitlesi ona iyi girl olarak bakıyordu. İnternetin küçük çaplı fenomeni gibi görülüyordu. Klinikten ayrılmasının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Bianca annesine internetten bir çocukla tanıştığını söyledi. Instagram üzerinden ona mesaj atan ve bir hayranı olduğunu, kendisiyle vakit geçirmeyi istediğini söyleyen bu kişi 21 yaşındaki Brandon Andrew Clark'tı. Brandon da tıpkı Bianca gibi asosyal bir kişiliğe sahipti ve sosyal medyada Bianca'yı uzun süredir takip ediyordu. İkilinin Instagram'da başlayan konuşmaları kısa süre içerisinde Discord'a taşınmış ve fazlasıyla iyi anlaşmışlardı. Günler süren konuşmaların ardından da nihayetinde Brandon Bianca'ya buluşma teklif etmişti. Ancak Bianca'nın annesi kızının psikolojik rahatsızlıklarının sıkıntı oluşturabileceğini düşünerek Brandon'ı eve davet etmesini istedi. Brandon'ın ailesinde bıraktığı etkiler ona sonsuz güvenin kapılarını açtı ve o günden sonra yaklaşık 2 ay boyunca da ikili beraber sık sık vakit geçirdi. Brandon ve Bianca'nın ilişki anlayışları birbirinden biraz daha farklıydı. Brandon'ın beslediği aşk dolu duygulara karşılık Bianca daha arkadaş yanlısı bir davranış sergiliyordu. Her ne kadar ikili birlikte fazlaca vakit geçirse de Bianca konuşmalarında arkadaşlarına çok kez Brandon'ın cinsel isteklerde bulunduğunu ve kendisini reddettiğinde sinirlendiğini söylemişti. Ancak Bianca hiçbir zaman ailesine karşı bu durumlardan bahsetmedi. Ailesi de Brandon'ın her zaman güvenilir bir kişi olduğunu düşündü. Ama tüm bu düşünceler arkadaşlıklarının 2. ayında 13 Temmuz 2019 günü değişecekti.
Bianca Brandon'la samimi bir ilişki yürütüyor olsa da sosyal medyada herkesle aynı şekilde yakın olmaya devam etti. Tıpkı Brandon gibi ona hayranlık duyan ve onunla tanışmak isteyen birçok kişiyle de internet ortamında defalarca kez tanıştı ve konuştu. Hala tam anlamıyla arkadaş ilişkilerini iyi kuramıyor olmasından kaynaklı da tanıştığı insanlarla dışarıda dostluklar kurmayı planlamıyordu. Ama aynı Brandon gibi uzun zaman sosyal medyada sohbet ettikten sonra ona bu güveni sağlayan biri daha olmuştu. Onu tam anlamıyla tanımasa da onun kendisini tanıttığı şekilde adı Alex'ti. 13 Temmuz günü Bianca ve Brandon Alex'te New York'taki bir konserde buluşmak üzere anlaştılar. Konser başladığında her şey gayet iyi gidiyordu. Ancak Bianca'nın ilerleyen saatlerde Alex'le gereğinden fazla yakın bir temas içinde bulunması Brandon'ı çileden çıkarmaya başladı. İkili konser boyunca tartışmalar yaşasa da yine Brandon'ın arabasıyla birlikte eve dönüş yolculuğuna başladılar. Bianca yol boyunca Discord üzerinden arkadaşıyla yaşadığı tartışma hakkında konuştu. Brandon'ın ne kadar sinirlendiğinden ve kendini kaybettiğinden bahsediyordu. Ama ne kadar sinirlenirse sinirlensin, Brandon'ın ona zarar vereceğini düşünmüyordu. Yol boyunca tartışmanın dozu yükseldikçe Brandon kendini daha fazla kaybeder hale geldi. Yaşananları konuşmak için arabayı kenara çektikleri sırada olaylar bambaşka bir boyut kazandı. Gittikçe yükselen tansiyon, Brandon'ın kendine hakim olmasını daha da zorlar duruma getirdi. Ve kendine hakim olamayan Brandon arabasında bulunan kasap bıçağıyla Bianca'nın boğazını kesti. Brandon işlediği cinayetten sonra kaçabilir, cesedi gömebilir ya da daha pek çok şey yapabilirdi. Ama bunun yerine olay yerinde kalmayı ve bu yaptığını herkese göstermeyi seçti. Saat gece yarısını geçerken önce Instagram hikayesine dövüş kulübünün bir posterini attı. Biraz vakit geçtikten sonra "İşte cehennem geliyor, bu kefaret değil mi?" sözlerini arabasının koltuğunda poz vererek paylaştı. Onu takip eden herkes yaptığı paylaşımlarına anlam verememişken, Brandon yerde kanlar içinde yatan birinin bulanıklaştırılmış görüntüsünün yanında "Üzgünüm Bianca" yazılı hikayesini paylaştı ve sessizliğe gömüldü. Tüm bu olaylar olup biterken Brandon'ın paylaştıklarını gören herkes bunun bir şaka olduğunu düşündü. İkilinin kendi aralarında herkesi kandırmak için kurguladığı bir şaka olduğunu düşünüyorlardı. Ama Brandon tüm bunların şaka olmadığını, sabah 6'ya doğru ortak Discord grubuna Bianca'nın cansız bedeninin fotoğraflarını atıp altına "Üzgünüm pislikler, yazacak başka birini bulmanız gerekecek" diye paylaşarak gösterdi. Daha hiç kimse olan biteni tam anlayamamışken gruptaki bazı kişiler Bianca'nın cansız fotoğraflarını ailesine göndermeye başladı. Tam bu sırada Brandon 911 arayarak işlediği cinayeti itiraf etti. Ancak "Telefonda fazla kalamayacağım çünkü cinayet intihar bölümünün intihar kısmını gerçekleştirmem gerekli" diyerek telefonu kapattı. Ve Instagram biyografisine o günün tarihini atarak altına "Şu anda hiçbir acı hissetmediğimi bil" yazdı. Saat sabah 7:20'de polis Brandon'ın aracını yolun biraz ilerisinde ormanlık bir alana park edili halde buldu. Brandon ise aracın yanında üstünü örtüyle kapattığı Bianca'nın yanında uzanıyordu. Polis olay yerine geldiği sırada Brandon hala daha fotoğraf çekmeye ve çektiklerini paylaşmaya devam ediyordu. Polisler uzunca bir süre Brandon'ı ikna etmeye çalıştı. Ama Brandon hala sinir krizi içerisinde etrafına saldırganca davranmaya devam ediyordu. Kendini kayda almaya başlayarak boğazını kesmeye ve intihar etmeye çalıştı. Ancak hedefine ulaşamadan polisler tarafından yakalandı. Brandon mahkemede verdiği ifadede cinayeti planlı işlemediğini ve olayların bir anda gerçekleştiğini söyledi. Bianca ile konserde tartıştıktan sonra dönüş yolunda tartışmanın devam ettiğini ve Bianca'nın kendisini kışkırttığını iddia etti. Yaptıklarından pişman olduğunu, sosyal medya paylaşımlarının ise tamamıyla sinir krizi esnasında gerçekleştiğini dile getirdi. Mahkeme Brandon'ın cinayeti planlı işlemediğini kabul ederek kendisini 2. derece cinayetten yargıladı ve Brandon toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Brandon her ne kadar cinayeti planlı işlemediğini ve yaptıklarından sonsuz pişmanlık duyduğunu dile getirmiş olsa da arkadaşlarına yolladığı mesajlar ve mektuplarda açıkça yaptıklarından memnun olduğunu söyledi. Bianca'nın kendisini reddetmesine sinirlendiğini ve karşılığını aldığını dile getirdi. Yaşanan bu olay sosyal medyada ilgi uyandırdığı kadar internette de birçok forumda da fazlasıyla konuşuldu.
İnternetin kanunsuz içerikler platformu olarak da bilinen 4chan'de açılan birden fazla konuda Brandon'ın gerçekleştirdiği cinayeti haklı bulan ve onu destekleyen yüzlerce kişi oldu. Brandon her ne kadar bu yaptığını planlamadığını söylese de aslında bu gerçekleştirdiği cinayet geçmişte yaşadığı bir olayın tekrarlanmasıydı. Brandon daha küçük yaşlardayken annesi ve babasının arasında bir tartışma çıkmıştı. Tartışmanın giderek büyümesinin sonucu olarak da babası annesini rehin alarak boğazını kesmekle tehdit etmişti. Geçen onca zamanın ardından da Brandon tıpkı babası gibi bir eyleme kalkışmış ancak bu sefer bu eylemi gerçekleştirmişti.